Düşün TV'ye hoş geldiniz. Daha önce duyurduğumuz gibi hastalıklara karşı bir takım ilaçlar nasıl yapabileceğimize dair bir video serisi çekecektik. Ancak hastalıklara karşı ilaçları üretmeden, yapmadan önce hastalıkların doğru teşhisini koyabilmek için onları tanımamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü doğru teşhis doğru tedaviyi getirir. Siz herhangi bir hastalık durumunda yanlış bir teşhis koyarsanız, mesela bakteriyel bir hastalığa mantar teşhisi koyarsanız veya mantar hastalığına virüs teşhisi koyarsanız veya tersi virüs hastalığına mantar teşhisi koyarsanız bununla mücadele konusunda sıkıntı çekersiniz. Başarı şansınız olmaz. Ondan sonra da doğal tarım yöntemlerinden uzaklaşmaya çalışırsınız. Bir işe yaramıyor bunlar. İzlenimi doğacağı için siz de farklı yöntemlere doğru yönelmeye başlayacaksınız. Çünkü siz sebze yetiştirmek istiyorsunuz. Yetiştirip işte domates almak istiyorsunuz, biber almak istiyorsunuz veyahut da işte patlıcan almak istiyorsunuz. Ancak doğal yollarla bu işin olmayacağına kanaat getirdiğiniz zaman farklı yollara sapmaya başlayacaksınız. İşte bu farklı yollara sapmanızı engellemek için bir kere bu yaptığınız işlemi, yani doğal tarım işlemini çok iyi tanımanız, hastalıklarıyla, gübreleriyle, toprağıyla, efendime söyleyeyim suyuyla, her şeyiyle çok iyi bilmeniz lazım ki hata yapma şansınızı daha düşük seviyelere çekerek doğal yöntemlerle üretim yapabileceğinize inanmış olacaksınız. Bu nedenle öncelikle biz hastalıkları tanıyalım dedik. Şimdi öyle bir durum var ki aynı bitki içerisinde 4 farklı patojenin neden olabileceği hastalıklar olabilir. Yani şöyle bir örnek verirsek çok daha net anlayacağız. Belki hıyar üzerinden verelim. Hıyar mozaik virüsü. Adı üzerinde. Virüs hastalığı. Hıyar köşeli yaprak hastalığı. Bakteriyel bir hastalık. Hıyar küllenmesi. Mantari bir hastalık. Hıyar milyösü. Omisetlerin oluşturduğu bir hastalık. Şimdi bakın aynı bitki içerisinde 4 farklı patojen, 4 farklı hastalık ortaya çıkardı. Şimdi siz bunları birbirine karıştırdığınız zaman ve bu şekilde mücadele etmeye çalıştığınız anda hiçbir başarı şansı elde edemeyebilirsiniz. Bitkiniz virüs hastalığı olmuş, siz dönüyorsunuz efendime söyleyeyim kükürt kullanmaya çalışıyorsunuz. Hiçbir işe yaramayacak. Hele bazı durumlar da vardır ki hastalık bile değildir bunlar. Fizyolojik durumlar vardır. Bu fizyolojik durumları hastalık diye teşhis koyduğunuz zaman durduk yere hiç gereği yokken hastalıkla ilgili bir takım ilaçları bitkinize vermeye çalıştığınız zaman bitki şaşırıyor. Ya ne oluyor, ne oluyoruz deme noktasına geliyor ve strese sokabilirsiniz. Zararlıların oluşturduğu bir takım fizyolojik farklılıklar oluyor. İşte yaprağınız kıvrılıyor. Diyorsunuz ki bu yaprak niye kıvrıldı? Diyor ki biri virüsten dolayı bu hale gelir bunlar. Ya aslında bitkinin öz sularını çeken zararlılar yaprağın kıvrılmasına neden olmuştur. Bunu doğru teşhis edebildiğiniz zaman hastalık olmadığını fark edeceksiniz zaten. Zararlıların getireceği hastalıklar da var. Mümkün olduğunca zararlılardan uzak durursanız zaten hastalıkları önleme konusunda da çok ciddi bir adım atmış olursunuz. Bitkinizin fizyolojik olarak hiçbir şekilde sıkıntıya girmemesini sağlamanız lazım. Çünkü fizyolojik olarak farklılıklar yaşamaya başlayan bir bitki özellikle virüs hastalıklarına yakalanma konusunda çok daha sıkıntılı bir bitkidir. Bu nedenle öncelikle bitkinizin fizyolojik durumunu çok iyi bir şekilde sağlamanız lazım. Bununla birlikte toprak kökenli bu hastalıkları da önleyebilmek için toprağınızın sağlığını çok önemsemeniz lazım. Tohumlarınızı dezenfekte etmeniz lazım. Tohumları dezenfekte ettikten sonra çok iyi saklama şartlarında tutmanız lazım. Çünkü birçok hastalık tohumlardan geliyor. Daha önce de söylemiştik 2400 mikroorganizma 383 bitki hastalığını tohumlardan toprağa taşıyarak burada hastalık yapıcı bir ortam yaratmasını sağlar. Tohumlarınızı dezenfekte ederseniz, zararlıları mümkün olduğunca uzak tutarsanız, mümkün olduğunca bitkinizin fizyolojik olarak bir takım sıkıntılar çekmesini engellerseniz, zaten hastalıkları bahçenize çok fazla sokmuş olmazsınız. Doğal yollardan hastalıklarla mücadele etmek, hastalıkları önlemekten çok daha zordur.
Doğal tarımcının birinci önceliği hastalıklarla ilgili. Birinci önceliği hastalıkları önleyici bazı tedbirler alabilmek. Şimdi bahçenize ulaşabilecek bazı hastalıkları gözle nasıl teşhis edebileceğinizi 3 aşağı 5 yukarı anlatmaya çalışalım. Çok ufak detayları vardır. Bütün hastalıkların kendine özgü bir takım semptomları vardır. Bu semptomları doğru çözümlerseniz teşhisi doğru koyduktan sonra bununla mücadele etmesi biraz daha kolaylaşır sizin açınızdan. Verticillium solgunluğunda yaprakların kenarlarında kurumalar oluşur. Ancak bitkinin yaprağına karşıdan baktığımız zaman kuruma V şeklinde olur. Bitkiler solgunlaşır, sararma ve ölüme doğru gitmeye başlar. Bitkiler gün boyunca solabilir ve gece boyunca iyileşir gibi olurlar. Fusarium solgunluğunda ise bitkinin sadece yarısında sarı renk değişikliği olur. Fideye baktığınızda sağ veya solundaki yapraklarda sararmalar oluşmuş, diğer taraf yeşil görünür. Bu Fusarium'un tipik göstergesidir. Küllenme ve mildiyo genelde en çok karıştırıldığını düşündüğüm iki hastalık. Küllenmede nispeten yuvarlak lekeler belirir. Sonradan bu lekeler birleşerek yaprağın her iki yüzeyini, yaprak sapını ve gövdeyi kaplar. Lekeler ilk zamanlarda beyaz renkte toz tabakası gibi görünür, zaman ilerledikçe esmerleşir. Hava sıcaklığı 27 derece ve kuru bir hava varsa küllenme geliyorum diyor, dikkatli olmak gerekir. Mildiyo hastalığında ise hastalık yapraklar üzerine küçük, soluk yeşil veya sarımsı lekelerle kendini belli eder. Hastalık ilerledikçe bu lekeler koyulaşır. Yaprağın alt yüzeyinde ve bu lekelerin tam altında gri ve menekşe renginde küf tabakası oluşur. 20-22 derece sıcaklık ve çok yüksek oranda %90'lara varan nem varsa mildiyo oluşmaya başlar. Şimdi şu nokta önemli. Küllenme kuru havada daha yüksek sıcaklıklarda beyaz lekeyle kendini gösterir. Mildiyo ise daha düşük sıcaklıkta nemli havada oluşur ve soluk yeşil renklerle kendini gösterir. Bu ikisini birbirine karıştırmayın. Ha ikisi de mantar hastalığıdır. İkisinin de mücadelesi aynıdır. Ancak en azından bizim bitkimizin neyle ilgili hastalığa yakalandığını bilmek de çözüm bulma konusunda bize yardımcı olacak. Hıyar köşeli yaprak lekesinde yaprakların damarla sınırlanmış, köşeli zamanla delinen yağ lekeleri görülür. Yaprakların alt yüzeyinde sabahın erken saatlerinde bakteriyel akıntı görülür. Hastalık görülen bitkiyi sabah kontrol edin. Bu tarzda bir akıntı gözlemliyorsanız köşeli yaprak lekesinden şüphelenin ve bunun mantar değil bakteriyel bir hastalık olduğunu anlayın. Antraknoz ise bir nevi meyve çürüklüğüdür. Çok doğru bir tanım olmasa bile meyvenin üzerinde genelde gördüğümüz bir hastalık olduğu için bir meyve çürüklüğü olarak tanımlayabiliriz. Meyveler ortaya çıkınca siyah noktalarla kendini gösterir. Toprağın sıkı olmaması ve budama yapmak antraknozu önleyecek işlemlerdir. Antraknozda meyve ortaya çıktığı zaman gözlemlediğimiz bir hastalıktır. Ancak şunu unutmayın ki bu hastalık bitkiyi daha fide olarak toprağa diktiğiniz anda bulaşmıştır. Ancak ortaya çıkması meyvelerin görülmeye başladığı zaman, hatta hasata yakın dönemlerde üzerinde siyah siyah lekelerle kendini belirtir. Önleyici tedbirler temizlik, mümkün olduğunca aynı yerlere bir sezon sonra aynı bitkiyi dikmeme, toprak sağlığı gibi ana kurallara uyarsak patojenlere azaltıcı uygulamalar yapmış oluruz. Bu arada sulama suyuna laktik asit karıştırarak sulama yapmak patojenlerin baskılaması için elimizi güçlendirecek bir uygulamadır. Bir sonraki videoda bu hastalıklarla ilgili kullanacağımız preparatları nasıl yaparız konusunu anlatmaya çalışacağım. Kimsenin size doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.